Herkese merhaba. Bu videoda çok istenilen o konu hakkında konuşacağız. Nasıl YouTube kanalı büyütülür? 2021'de nasıl YouTube kanalı geliştirilir? Videolarımın altında sürekli şu tarz yorumlar görüyorum. Abi işte benim şu kadar videom var ama izlenmiyorum. Abi ben bir yıldır YouTube'dayım ama hala 200 aboneyim. Neden izlenmiyorum? YouTube kanalı açacağım. Neler yapmam gerekiyor? Nelere dikkat etmem gerekiyor? İşte bu videoda neleri yanlış yaptığınızı ve bunları nasıl düzeltebilirsiniz bunları konuşacağız. Bu arada videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve de videoya like atarsanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. YouTube'da bir sürü kanal bulunuyor ama maalesef ki hepsi gelişmiş kanallar değiller. Eğer ki siz de gelişemiyorsanız bu video tam size göre. Veya YouTube'la ilgilenen ve gelişemeyen bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona atabilirsiniz. Şimdi her şeyi deneyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. En başından başlayalım. 2021'de bir kanal açtık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle abone sayımızı aldırmadan elimizden gelenin en iyisini yaparak kaliteli videolar üretmeliyiz. Ve kaliteden kastım pahalı bir kamera ve kaliteli bir ses kaydı değil. Videomuzun içeriğine de önem vermeliyiz. Videoda yararlı şeyler anlatmalıyız. Yani biri sizin videonuzu tıkladığında başlıkta yazan şeyi görmek istediği için tıklayacaktır o video. Ve biz o konu hakkında bilgi vermezsek, onun hakkında konuşmazsak ve boş şeyler anlatmaya başlarsak izleyiciye istediğini vermeyeceğimiz için izleyici de videodan çıkacaktır. Yani izleyiciyi videoda tutamayız. Ve izleyicileri videoda tutamazsak bizim izlenme süremiz düşer. Ki YouTube düşük izlenme süresine sahip videoları önermiyor. Yani bizim izlenme süremizi yüksek tutmamız gerekiyor ki videolarımız daha ön plana çıksın. Yani videomuzun hem görsel kalitesini hem de bilgisayar kalitesini aynı oranlarda tutmamız gerekiyor. İkisine de önem vermemiz gerekiyor. Ondan sonra videolarımızı paylaşmaya başladıktan sonra bu videoları birilerine ulaştırmamız gerekiyor, değil mi? Bu yüzden videolarımızı paylaşacağız. Videolarınızı nerede paylaşacağınız kısmı biraz size kalmış ama ben yine de birkaç tavsiyede bulunayım. Videolarınızı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Veya Facebook'ta bulunan YouTube yardımlaşma gruplarında da paylaşabilirsiniz. Abone karşılığında abone olun demiyorum. Çünkü bu tarz gruplarda çoğu insan abone karşılığında abone yapıyor. Yani siz de girirseniz görürsünüz. Abone olana abone olurum tarzında şeyler yapıyorlar. Kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum ve bunu kesinlikle yapmayın. Hatta gerçek hayatta tanıdığınız kişilere, çevrenizdeki insanlara gidip onlardan destek isteyebilirsiniz. Kanalınızdan bahsedebilirsiniz onlara. İlk başlarda böyle 10-20 kişiye ulaşmaya falan çalışacağız. Ondan sonra zaten bu 10-20 kişi 100-200 kişi olmaya başlayacak. Çünkü siz hala kaliteli içerikler üretmeye ve kendinizi paylaşmaya devam edeceksiniz. Bunu böyle bir süreliğine daha devam ettirmeniz gerekiyor. YouTube'un algoritmasına oturmanız 2-3 ay sürebilir. Yani 2-3 ay boyunca YouTube sizin videolarınızı ön plana çıkarmayabilir ama bir yerden sonra YouTube sizin videolarınızı ön plana çıkarmaya başlayacak ve siz o zaman anlayacaksınız ki artık videolarınızı paylaşmaya gerek yok. Çünkü videolarınızda artık sizin izleyicileri uğraştırmanıza gerek yok. YouTube bunu sizin için yapıyor ve izleyiciler sizin kanalınıza geliyor. O an geldiğinde siz zaten kendiniz bunu anlayacaksınız. Ama bunu aklınızda bulundurmanızda fayda var. Çünkü bir YouTube kanalı açtıktan sonra 3. günden daha on binlerce para kazanmaya başlamayacaksınız. Attığınız videolar 300 bin izlenmeye başlamayacak. Sabırlı olmanız gerek. Belki ilk 2-3 ay boyunca en çok izlenen videonuz 500 olacak. Ama pes etmemeniz gerek. O gün gelecek ki attığınız her video 100 binden fazla izlenmeye başlayacak. Ama bu 3 günde olmayacak. Zaman gerekli. Tamam, ana mantığı anladığımıza göre şimdi aradaki detaylara girelim. YouTube'da gelişebilmek için kaliteli ve bir o kadar da yararlı videolar yapmamız gerekiyor. Evet. Ama bir izleyicinin o videonun kaliteli olduğunu görebilmesi için ve videonun içerisinde kaliteli dolu dolu bilgiler verdiğimizi görebilmesi için önce videoya tıklaması gerekiyor. İşte burada küçük resimler önemli bir rol oynuyor. Bana yorumlarda yazan kanalların çok azı kaliteli küçük resimler yapıyor. Çoğu kişi küçük resimleri önemsemiyor gibi veya herkes kaliteli küçük resim hazırlamasını bilmiyordur. Ama bu tamamen geliştirilebilir bir yetenek ve öğrenilmesi gereken bir yetenek. Ama küçük resimler en çok önem vermeniz gereken şeylerden birisi. Zaten birisi sizin videonuza tıklamadığı sürece o videonun ne kadar kaliteli olduğu veya ne kadar yararlı bilgiler verdiğinizin bir önemi kalmıyor. O yüzden küçük resimlerinize önem verin. Dikkat çekici olsunlar. Biri YouTube'a girdiğinde direkt sizin küçük resminizi görsün. Dikkat çekici renkler kullanın. Bir sonraki önemli konu ise videolarımızı iyi bir şekilde optimize etmek. Optimize etmek derken neyi kastediyorum? Yani başlık, açıklama ve etiketlerinizi güzel bir şekilde ayarlayın. YouTube'da sizin videonuz ile alakalı bir konu aratıldığında sizin videolarınız en üst sıralarda çıksın. Mesela YouTube'a YouTube para kazanma yazıldığında benim videom 3. sırada çıkıyor. Ve bu gerçekten güçlü bir anahtar kelime. YouTube para kazanma. Zaten diğer videolarda bakarsanız hepsi yüksek izlenmeye sahip videolar.
300 bin, 800 bin, 700 bin, benim videom ise 13 bin ama yine de en üst sıralarda çıkıyor. Bunun nedeni ise başlığımı, açıklamamı ve etiketlerimi güzel bir şekilde ayarlamam. Hemen şöyle bir YouTube Studio'dan ne yaptığımıza bakalım. YouTube Studio'dan az önce YouTube aramalarda 3. sırada çıkan videoma girdiğimde şunları göstermek istiyorum size. YouTube para kazanma yazdık ve videom 3. sırada çıktı. Başlığa geliyorum ve başlığımda YouTube para kazanma anahtar kelimesinin geçtiğini görüyorum. Açıklama kısmına geliyorum ve burada da YouTube para kazanma anahtar kelimesinin geçtiğini görüyorum. Ondan sonra etiketlere geliyorum ve etiketlerde de YouTube para kazanmanın geçtiğini görüyorum. Hatta ona benzer alternatifler de var. YouTube'dan para kazanma, internetten para kazanma, YouTube nasıl para kazanılır gibi. Ama asıl değinmek istediğim konu, aynı anahtar kelimeyi 3 yerde de kullanıyorum. YouTube para kazanma başlıkta da geçiyor, açıklamada da geçiyor, etiketlerde de geçiyor. Ve burada da 3. sırada çıktığını görebiliyorsunuz zaten. Yani başlık, açıklama ve etiketleri ayarlarken anahtar kelimelerinizi iyi kullanmaya dikkat edin. Mesela 100.000 izlenmeye kaç TL kazandığımı şurada da görebiliyorsunuz. 100.000 izlenmeye kaç TL kazandım. Burada geçiyor. Başlıkta geçiyor zaten. Ve 100.000 izlenmeye kaç TL kazandım. Bu da etiketlerde geçiyor. Yani hepsini üçlüyorum böyle. Ve bütün bunlar benim SEO puanımı yükseltiyor. Peki SEO puanı nedir? SEO yani arama motoru optimizasyonu, web sitelerinin arama motorlarındaki organik sıralamalarını iyileştirebilmek adına yapılan işlemdir. Sitenizin sıralaması ne kadar iyi ise o kadar fazla kullanıcı sitenizi görür ve sitenize giriş yapar. Ki buradaki site bizim YouTube kanalımız oluyor. Şimdiye kadar nelerden bahsettik? Öncelikle kaliteli videolar çekmeliyiz. Ve tekrardan söylüyorum ki kaliteden kastım pahalı bir kamera ve güzel bir mikrofon değil. Videolarımızda izleyicilere istedikleri bilgiyi dolu dolu verebilmek. İzleyici videoya boş konuları dinlemek için girmiyor. Videoya tıklamasının bir nedeni var. Ondan sonra kanalımızı çevremizle paylaşmak ki ilk kalkışı yapabilelim. Ve en önemli noktalardan birisi olan ise küçük resimler. Küçük resimlere önem vermeliyiz çünkü biri bizim videomuzun ne kadar kaliteli olduğunu ve ne kadar faydalı bir video olduğunu görebilmesi için öncelikle videoya tıklaması gerekiyor. Son olarak ise küçük resimlerimizden bile daha önce işleme giren nokta. SEO. Yani videolarımızın aratmalarda üst sıralarda çıkması. Çünkü kimse bizim videomuzu bulamazsa küçük resimler bile burada bir işe yaramıyor. Yani videolarımızı iyi optimize etmemiz gerekiyor. Videoyu bitirmeden önce son bir şey değinmek istiyorum. O da tek bir kategori üzerinden gitmeniz. Bazen şu tarzda kanallar görüyorum. Eğlence videoları çekiyorlar, gayet de güzel eğlence videoları çekiyorlar ama sırf çok izleniyor diye dizi videoları paylaşıyorlar. Bildiğiniz diziyi internetten indiriyorlar ve paylaşıyorlar. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Evet, belki güzel izleniyor olabilir ama bu tamamen kısa vadeli bir şey. O diziyi izleyen birisi sizin kanalınıza abone olmaz. Sizin diğer paylaşacağınız videolar onu ilgilendirmez ve izlemez. O sadece kanalınıza abone bile olsa bir sayıdan ibaret olur. O yüzden kendinize bir kategori belirleyin. Sevdiğiniz bir kategoriyi seçin ve o kategoride videolar paylaşın. Ve kategori seçerken düşünün. Sevdiğiniz bir kategoriyi seçin. Çünkü sevmediğiniz bir kategoriyi seçerseniz YouTube kanalınız çok dayanmaz. Bir kategori seçtiğinizde o kategoriden 20-25 tane video içeriği bulun. Kanalı açtığınızda çekeceğiniz videoların fikirlerini düşünün. 20-25 tane bulun. Bunu yapmamızın iki nedeni var. 20-25 tane video içeriği bulursanız kanalınızdaki ilk 2-3 ay içerik düşünmek zorunda kalmazsınız ve diğer şeylere odaklanabilirsiniz. Bir diğer neden ise siz bu kanalı sadece 2-3 aylığına açmıyorsunuz. Siz bu kanala belki de 6-7 yıl içerik üreteceksiniz. Ve eğer ki siz o kategoride daha 20-25 tane video içeriği bulamıyorsanız ileride içerik bulmakta çok zorlanacaksınız. Belki de hiç bulamayacaksınız. Bu videoda size söylediğim şeyleri uygularsanız ve sabırlı olursanız 2021'de YouTube'da başarılı olabilirsiniz. Kısacası kaliteli ve bir o kadar da yararlı videolar çekin. Videolarınızı başlarda paylaşın, dikkat çekici küçük resimler hazırlayın ve videolarınızı iyi optimize edin. Başlık, açıklama ve etiketler. Yani SEO'ya dikkat edin. Bütün bu dediklerimi yaparsanız dediğim gibi 2021'de YouTube'da başarılı olabilirsiniz. Bu videolukta bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl 2020'de YouTube kanalınızı büyütebilirsiniz ve nasıl YouTube'da başarıya ulaşabilirsiniz bundan bahsettim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım video için faydalı olmuştur. Eğer ki video işine yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.